İslamiyet'in ilk 150 yılındaki camiler kıble olarak Kabe yerine Petra şehrine mi dönüktür? Gerçekten Allah Resulü'nün doğduğu, Kur'an'ın indiği, İslam'ın yayıldığı şehir, tarihin bir döneminde Araplar tarafından bir yerden başka bir yere taşınmış olsaydı, hem Müslümanların kaynaklarında hem de Müslümanlarla ilişkiye geçen diğer kültürlerin kaynaklarında buna dair pek çok delil olması beklenirdi. Ama bırakın maddi delili, en ufak bir tartışma ve hatta itiraz bile olmadığını görebiliyoruz. Ayrıca Petra, Roma'nın kontrolünde olan bir yer. Düşünsenize, Kur'an mesajı buradan çıkmış olsa, ilk dönem Müslümanlarına ait Roma kayıtlarında pek çok bilginin olması gerekir ama yok. Aslında tek başına bu izah bile yeterli ama konu o kadar popüler oldu ki meseleyi birazcık daha derinlemesine incelemekte fayda var. Kur'an'ın doğduğu yerin Mekke olmadığı hipotezi daha önce de ortaya atılmış olsa da bildiğim kadarıyla gerçek yer Petra'dır iddiasını ilk dillendiren kişi Dan Gibson. Gibson'ın konuyu anlattığı 3 temel eseri var. İlki 2011 yılında yayınlamış olduğu Kur'an Coğrafyası isimli kitap. Daha sonra Mayıs 2016 yılında bir belgesel çekiyor ve bu belgeselle konudan pek çok kişinin haberi oluyor. Son olarak da 2017 yılında Erken Dönem Kıbleleri isimli bir kitap yayınlıyor. Gibson'ın getirmiş olduğu bence en somut delil ilk dönem mescitlerinin Mekke'ye değil Petra'ya baktığı iddiası. Diyor ki ben eski mescitleri inceledim. İlk dönem mescitlerinin kıbleleri Mekke'ye değil Petra'ya bakıyor. Bu nasıl olur? Şayet bu dediği doğru olsaydı elimizde güçlü bir delil var diyebilirdik ama doğru değil. Kutsal Şehir belgeselini izledinizse Dan Gibson'ın eski mescitlerin yönünü Google Earth ile tespit ettiğini görmüşsünüzdür. Belgeseldeki ifadeyi ekrana hangi dakikada geçtiği bilgisiyle yansıtıyorum. Eğer bu araştırmayı bundan 100 yıl önce yapsaydık, dünyanın dört bir yanını gezmek zorunda kalacaktık. Şimdi Google Earth sayesinde herhangi bir yere uzaydan bakabiliyor. Burada hemen araya gireyim. Google Earth ile herhangi bir binanın yönünü sağlıklı bir şekilde tespit edemezsiniz. Gibson son olarak 2017 yılında Erken Dönem Kıbleleri isimli bir kitap yayınladı demiştik ya. O da Google Earth ile bu işin olamayacağını fark etmiş ve kitabında buna değinmiş. Gibson'ın kitabında dediklerini kısaca özetliyorum. Diyor ki 1. Google Earth ile bir binanın kıble yönünü sağlıklı şekilde tespit edemezsiniz. 2. 2016 yılında Google yetkililerine sordum. Google Earth ile bir binanın yönünü tespit edebilir miyim diye bana tespit edemezsiniz dediler. Kısaca Gibson'ın eski dönem mescitleriyle söylemiş olduğu her şeyin temelsiz olduğu açık ama özür dileyip argümanını geri çekmek yerine son kitabında ben çalışmalarımı Aster isimli başka bir sistemle yaptım şeklinde bir açıklama getiriyor. Fakat belgeselde Aster'den hiç bahsetmediği gibi 2011 yılında yayınlamış olduğu ilk kitabında da Aster'e dair en ufak bir atıfta bulunmuyor. Nitekim 2011 yılındaki Kur'an Coğrafyası isimli kitabını incelediğimiz zaman yaptığı bütün çıkarımların Google Earth'e dayandırıldığını görüyoruz. Bakın Gibson ortaya çok iddialı bir hipotez atıyor. Bir kitap ve yetmiyor 5 yıl sonra bir belgesel yayınlıyor. Ama iddiasını dayandırmış olduğu en somut delili dayandırmış olduğu yöntemin sağlamlığını ancak belgeselden sonra, o da çeşitli itirazlar geldikten sonra kontrol ediyor. Bunun çalışmasının güvenilirliğini ciddi anlamda zedelediğini fark etmişsinizdir. Aslında tek başına bu bile eski mescitlerin yönü Petra'ya bakıyor iddiasını çöpe atmamız için yeterli. Ama biz yine de 2017 yılında yayınlanan Erken Dönem Kıbleleri isimli kitaba bakalım. Çünkü ilk defa burada bir takım sayısal verilerden bahsediyor. Bu verilere bakınca doğru mu yanlış mı incelemeden bile sırf kendi iç tutarlılığı açısından değerlendirdiğimizde dahi çeşitli çelişkiler olduğunu görüyoruz. Bundan 1400 yıl önceki Arapların yön bulma konusunda mükemmel olduklarını iddia ediyor. Yine belgeselinden kendi cümleleriyle ifade edelim. Eski Araplar kıble yönünü yıldızlara bakarak bulurlardı, üstelik hiç yanılmazlardı diyor. Gibson işine gelen yerlerde bu hatalı ön kabule o kadar güveniyor ki az bir farkla Mekke'ye bakmadığını zannettiği camiler için bunların yönü Mekke değil diyebiliyor. Ama bir yerin, bakın caminin değil yerin Petra'ya bakması işine geliyorsa 7,5 derece farkla bile Petra'ya denk getirilse, gelse değil getirilse bu yer Petra'ya bakıyor diye işaretleniyor kitabında. Hani eski Araplar hiç yanılmazdı, iş Petra oldu mu 7,5 derece kadar hata yanılma sayılmıyor Gibson'a göre. Kitaptaki kıble ile ilgili veriler kendi içinde tutarsız olduğu gibi tamamen seçmece, pek çok önemli eski cami listede yok. Olanların ise verileri çarpıtılmış
ve ciddi maddi hatalar içeriyor. Ama asıl sorun şu. Bir an için 7. yüzyılda yaşadığınızı düşünün. Bir bina yapıyorsunuz ve bu binayı genel olarak Mekke şehrine bile değil, Mekke şehrinde bulunan Kabe'ye, ki Kabe'nin bir duvarının uzunluğu yaklaşık 12 metre uzunluğunda, Kabe'ye hizalamak istersiniz. Ne yapardınız? Modern haritalar, GPS cihazlarınız yok. Kilometrelerce ötedeki 12 metrelik bir binaya, yeni yaptığınız binayı nasıl hizalardınız? İşte bunun için de tarihi bilgiler bize ışık tutuyor. Her coğrafyada bulunan kişiler çeşitli yöntemlerle Kabe'nin yönünü belirlemeye çalışmışlar. Çok bilinen ama çarpıcı bir örnek vermek istiyorum. Semerkant'tan. Bu bölgede Şafilerin kıbleleri güneye dönüktü. Çünkü onlar peygamberden gelen kıble doğu ile batı arasındadır rivayetini ve Medine'deyken güneye dönerek namaz kıldığı bilgilerini esas alıyorlardı. Ama Hanefilerin kıblesi batıya dönüktü. Çünkü Mekke'ye giden yol Semerkant'tan batı istikametine çıkıyordu. Şayet bu bilgi olmadan bugünden Semerkant'taki eski camilerin kıblelerine bakarak bir sonuç çıkartmaya çalışırsanız bir sürü komple teorisi uydurabilirsiniz. Gibson ne yapmış peki? Bu tarihi bilgiyi hiç göz önünde bulundurmadan bir camiyi listesine almış ve demiş ki bakın bu cami Petra'ya bakıyor. Üstelik listesine almış olduğu Bibi Hatun Camii 1399 yılında yapımına başlanan bir cami. Yani eski bir cami bile değil. Bu örneği şunun için verdim. Gibson'ın bakın şu eski camiler Petra'ya bakıyor diye yayınlamış olduğu liste pek çok maddi somut hatayla dolu. Listede cami olmadığı için zaten yapılırken Kabe'ye bakması hedeflenmemiş pek çok yapı var. Mesela yine çarpıcı bir örnek, belgeselde geçtiği için söylüyorum. Çin'deki bir camiden bahsediyor. Bu camiyle ilgili vermiş olduğu gerek yön, gerek tarihi bilgiler o kadar yanlış ki akademik çevrede kelimenin tam anlamıyla alay konusu oldu. Nitekim bir süre sonra da internet sitesinde ya ben burada yanılmışım diyerek Çin'deki cami ile ilgili iddiasını geri çekmek durumunda kaldı. Burada bütün hataları tek tek anlatmam mümkün değil ama şu kadarını yapabilirim. Konuyu detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız alanında ünlü bir akademisyen olan David King'in, ki kendisi matematikçi ve tarihçidir, Dan Gibson'a yazmış olduğu eleştirileri okumanızı öneririm. Mesela King, Gibson'ın Petra'ya baktığını lanse ettiği camiler hakkında aslında o camilerin yönü Petra'ya değil Kabe'ye bakıyor ama Gibson verileri okuyamadığı için bunları anlayamıyor diyor ve makalelerinde uzun bir şekilde detaylı olarak bunları izah ediyor. Kısaca eski mescitlerin Petra'ya baktığı iddiası tamamen geçersiz. Petra iddiasına kanıt diye getirilen tek husus eski mescitlerin yönleri değil elbet. Gibson tarihi verilere ve Müslümanlardan gelen rivayetlere de dayandığını iddia ediyor. Eski kaynaklarda bugünkü Mekke'ye dair hiçbir belge olmadığı, haritalarda bulunmadığı, adının dahi geçmediğini iddia ediyor ki bu iddialar doğru değil. Antik kayıtlarda Mekke'ye dair bilgiler mevcut ve bunlara ulaşmak hiç de zor değil. Gibson, siyer ve hadis kaynaklarının satır aralarından gerçek Mekke ile bugün bilinen Mekke'nin farklı yerler olduğu sonucunu çıkarmaya çalışırken de bu bilgileri bağlamından kopartıyor, anlamı etkileyecek derecede çeviri hataları yapıyor, yaptığı alıntıların sadece işine gelen taraflarını onlara da çoğu zaman çarpıtarak veriyor. Söz gelimi kitabında Kur'an atlasından bir alıntı yaparak Hendek Savaşı'nı anlatıyor. Bugünkü Mekke Medine'nin güneyinde. Neden Medine'nin güneyinde olan Araplar Müslümanlara savaşırken güneyden saldırmadı da kuzeyden saldırdılar? Ve neden Müslümanlar Mekke'deki müşriklere karşı şehrin kuzeyine hendek kazarak bir savunma savaşı yaptılar? Ha diyor bu soruyu sorduktan sonra. Demek ki gerçek Mekke Medine'nin güneyinde değil, Medine'nin kuzeyinde olmalı. Ancak böyle olursa Müslümanların kuzeye hendek kazmaları ve Kureyş'in kuzeyden saldırmaları anlamlı olabilir. Halbuki biraz düşünürseniz şunu görebilirsiniz. Bir bölgede olan bir düşman değişik nedenlerle farklı bir noktadan saldırıyor olabilir. Nitekim alıntı yapmış olduğu kitapta neden güneydeki düşmanın güneyden değil de kuzeyden saldırdığı aslında yazılıyor. Ama Gibson alıntı yaparken kitaptaki bu bilgiyi okuyucudan gizliyor. Sadece kitaptaki haritayı yansıtıyor ve kendi senaryosunu söylüyor. Sadece bu örnekte sınırlı değil. Gerçek yerin Petra olduğunu kanıtlamak için getirilen bütün hadis ve siyer kaynakları bağlamından kopartılmış, yanlış tercüme edilmiş ve alıntılar gizlenip çarpıtılmış. Ayrıca Petra tarihine baktığımız zaman Nebatilerin 550'li yıllarda gerçekleşen büyük bir depremden sonra orayı terk ettiği, 7. yüzyılın başlarında
orada bir yerleşim olmadığı biliniyor. Bu haliyle Petra iddiası tarihi gerçeklere de uymuyor. Tüm bu deliller ışığında değerlendirdiğimiz zaman Petra iddiasının geçersiz bir komple teorisine öteye gidemediğini görüyoruz. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.